Elon Musk. Bugün nereye baksanız mutlaka bir yerde onun adını görüyorsunuz. Tesla'da, SpaceX'te, sosyal medyada, Mars hayallerinde ya da gündelik hayatın tam ortasında. Kimileri ona dahi diyor, kimileri ise çılgın bir milyarder. Ama şu bir gerçek, bu adam yaşadığımız çağı şekillendiriyor. Peki Elon Musk kimdir gerçekten? Bu noktaya nasıl geldi? Ne yaşadı? Ne öğrendi? Ne kazandı? Ne kaybetti? Ve daha önemlisi onun hikayesi neden hepimize ilham olmalı? Elon Musk, 28 Haziran 1971'de Güney Afrika'nın Pretoria kentinde dünyaya geldi. Annesi Mae Musk, Kanadalı bir diyetisyen ve modeldi. Babası Elon Musk ise Güney Afrikalı bir mühendis. Çocukluğu dışarıdan bakıldığında düzenli gibi görünse de aslında karmaşık bir aile ortamında geçti. Anne ve babası o küçük yaşlardayken boşandı. Annesi Mae, Elon'u büyütürken pek çok zorlukla karşılaştı. Elon içine kapanık bir çocuktu. Arkadaş edinmekte zorlanıyor, zamanın çoğunu kitaplarla ve hayalleriyle geçiriyordu. Daha 8 yaşındayken günde ortalama 10 saat kitap okuyordu. Ansiklopedileri bitirmişti. Özellikle bilim kurgu ve teknolojiye karşı büyük bir ilgisi vardı. Çocukken en büyük hayali dünyayı değiştirmekti. Ama hayat kolay değildi. Okulda sürekli zorbalığa uğradı. Hatta bir defasında arkadaşları tarafından merdivenlerden itilerek ciddi şekilde yaralandı ve hastanelik oldu. Bu deneyimler onda derin izler bıraktı. Daha çocuk yaşta ya dünyaya yenileceksin ya da dünyayı yeneceksin diye düşünüyordu. Ve Elon ikincisini seçti. Gençlik yıllarında Güney Afrika'nın politik atmosferinden rahatsızdı. Ayrımcılık ve askeri zorunluluklar ona göre değildi. Ayrıca hayallerini gerçekleştirmek için daha büyük bir sahneye ihtiyacı vardı. Bunu hep söylüyordu. Amerika Birleşik Devletleri büyük şeyler yapmak isteyenler için fırsatlar ülkesidir. Henüz 17 yaşında elinde birkaç bavul ve bir miktar parayla Kanada'ya göç etti. Annesinin Kanada vatandaşlığı sayesinde orada tutunmayı başardı. İlk zamanlarında çiftliklerde çalıştı, odun kesti, kazan temizledi ama asla pes etmedi. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne geçti. Pennsylvania Üniversitesi'de ekonomi ve fizik okudu. O dönemde Elon için bilim ve iş dünyası birbirinden ayrılmaz iki parça gibiydi. Sadece araştırmak değil, çözüm üretmek ve bu insanlığın hizmetine sunmak istiyordu. Bir yandan ders çalışıyor, diğer yandan internetin yükselişini izliyor ve yeni fırsatlar görüyordu. 1995 yılında kardeşi Kimball Musk ile ilk şirketini kurdu, Zip2. İnternette şehir rehberi ve işletmeler için harita ve iş bilgileri sunan bir platformdu. Ama ofis yoktu, imkan yoktu. Hatta bir süre ofiste uyudular. Günlerce duş bile alamadıkları oldu. Bu azim karşılığını verdi. Compaq Zip2'yu tam 307 milyon dolara satın aldı. Elon ilk ciddi servetini bu satışla kazandı. Ama yetmedi. Hemen ardından dijital ödeme sistemleri üzerine yoğunlaştı ve PayPal'ı kurdu. Bu fikir de zamanın ötesindeydi. Bugün internetten alışveriş yaparken saniyeler içinde işlem yapabiliyorsanız bu biraz da Elon Musk sayesinde. 2002 yılında eBay PayPal'ı tam 1,5 milyar dolara satın aldı. İşte artık Elon Musk'ın elinde hayallerini daha büyük ölçeklere taşıyacak bir sermaye vardı. Ama Elon'un gözü hep daha yüksekteydi. Hayatının bir sonraki hedefi uzay. 2002 yılında SpaceX'i kurdu. Amaç insanoğlunu Mars'a göndermek. Başlangıç kolay değildi. 3 fırlatma denemesi de başarısız oldu. Servetinin büyük bir kısmını bu projeye yatırmıştı. 4. fırlatma öncesi iflasın eşiğine gelmişti. Ancak pes etmedi. Sonunda Falcon 1 roketi başarıyla fırlatıldı. Ve bu özel şirket tarafından gerçekleştirilen ilk başarı oldu. Bugün SpaceX hem NASA'nın yüklerini taşıyor hem de Mars'a insan göndermeye hazırlanan öncü bir şirket. Elon Musk için dünya kurtarılmaya değerdi. 2004 yılında Tesla Motors'un yatırımcısı ve ardından CEO'su oldu. Elektrikli otomobillerle ilgili tüm ezberleri bozdu. İnsanlar elektrikli araçların sıkıcı ve verimsiz olduğuna inanıyordu. Ama Elon onları yeniden tasarladı. Hızlı, şık ve sürdürülebilir. Başlangıçta dalga geçildi, alay edildi. Şirket birkaç kez batmanın eşiğine geldi. Ancak Elon Musk pes etmedi. Bugün Tesla dünyanın en değerli otomobil üreticilerinden biri. Elon Musk'ın hayalleri sadece arabalar veya roketlerle sınırlı değil. SolarCity ile güneş enerjisini yaygınlaştırmaya çalıştı. Neuralink ile insan beynini bilgisayara bağlama çalışmalarını sürdürüyor ve Starlink ile dünya genelinde internet erişimini yaygınlaştırıyor. İnternet olmayan köylere bile Elon Musk sayesinde internet ışığı ulaşıyor. Elon Musk'ın özel hayatı da en az iş yaşamı kadar çalkantılı.
3 kez evlendi. 6 çocuk babası oldu. Herc ve Grimes gibi ünlü isimlerle yaşadığı ilişkiler de medyanın gündeminden hiç düşmedi. Aile yaşamı zaman zaman eleştirilse de çocuklarıyla vakit geçirmekten her zaman keyif aldığını söylüyor. Kendi ifadesiyle "işimi severim ama çocuklarım benim için her şeyden değerli." Ancak Elon için özel hayat işten tamamen ayrılamadı. Çünkü o hayatını insanlığın geleceğine adamış biri. Elon Musk'ın yolu sürekli pürüzsüz olmadı. Sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle davalarla karşılaştı. Çalışanlarına karşı sert tutumu eleştirildi. Bazıları onu işkolik bir tiran olarak görürken bazıları ise çağımızın en vizyoner lideri olarak alkışlıyor. Ama ister sevin, ister eleştirin, kimse şu gerçeği inkar edemez. Elon Musk dünyayı değiştiren bir figürdür. Bugün Elon Musk dünyanın en zengin insanlarından biri. Ancak daha da önemlisi hala hayal kuruyor. Ve bu hayalleri gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Mars'a insan göndermeyi hedefliyor. Yapay zekanın risklerini azaltmaya çalışıyor. Sürdürülebilir enerjiye geçişi hızlandırıyor. İnsanlık için adeta bir itici güç. Onun hikayesi şunu kanıtlıyor. Sıfırdan zirveye giden yol dümdüz bir çizgi değil. Yol boyunca düşeceksin, yaralanacaksın, yalnız kalacaksın. Ama asıl mesele kalkıp devam edebilmek. Ve Elon Musk bunu herkese gösterdi. Elon Musk'ın hikayesi hala yazılmaya devam ediyor. Belki de en heyecanlı bölümlere henüz başlamadı bile. Ve kim bilir bir gün çocuklarınıza dünyanın ilk Mars kolonisini anlatırken şunu diyeceksiniz. İşte o günleri mümkün kılan kişi bu hikayenin kahramanıydı.